gidileceğini falan da bilmiyorum. Haritalardan bulduğum kadarıyla gitmeye çalışacağım. Hava yollarının şeyini takmışlar buraya. Ona bakıyorlar. Manzara da güzel ama selam herkese. Kardeşim beni şimdi burada iki çeşmelikte bıraktı. Burası da konak Kemeraltın devamı bu arada. Şöyle şu yol. Aradan falan girebiliyorsunuz direkt. Burada bıraktı. Bugün çok mistik bir lokasyon olan Kadife Kale'ye gidiyorum. 10 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Gerçekten hiç gitmedim yani. Nasıl gidileceğini falan da bilmiyorum. Haritalardan bulduğum kadarıyla gitmeye çalışacağım. İlginç yani. 2 aktarma falan yapmam lazımmış. Beraber keşfedeceğiz. Bilmiyorum ne olacak ne bitecek. Kadife Kale ile ilgili böyle çok değişik söylentiler var İzmir'de. Kimse güvenli bulmuyor. Hani diğer çektiğim basmane videolarından daha üst level. Herkes bir şey söylüyor. Şimdi bir tane otobüsüm geldi, ona bineyim. Bakalım nasıl geçecek. Falso 1. İneceğim durağı kaçırdım. Bu arada tipimi göstermek istiyorum. Normal şortum var, ayakkabım var. Ne olur ne olmaz şimdi. Millet mal bakacak biliyorum. Ya arkadaşlar bu İzmir'i memleketim olarak nasıl seviyorsunuz? Köpekten korkarım bu arada. İnşallah Kadife Kale'de çok köpek yoktur. Yoksa çekim falan yapmam. Hiç umurumda değil yani bu hani. Siz bu İzmir'i nasıl seviyorsunuz? Bakın şimdi gösteriyorum. Bir tane durağı kaçırdım. Kaç kilometre yol gittim. Bakın. Şu göstereceğim. Eşref Paşa yazan yeri kaçırdım ve yuh yani kaç kilometre gittim. Burası Bozyaka Eğitim Hastanesi'nin hemen bir arka sokağı. Benim de eski mahallem. Yani burası değil de buraya yakın bir yerde. Basın sitesinin orada kalıyordum. Yani biraz bazı İzmir'i tanıyan insanlar hani Bozyaka ile basın sitesi uzak diyebilir de ben yürüyordum. Ben Asya'da da yürüyorum zaten. O yüzden bana uzak değil. Şimdi mecburen konumu aldım. Nasıl gidileceğini bilmediğim bir yer olduğu için. Bir sonraki durağa gidiyorum. Gidebileceğim en yakın durağa 2 aktarma oldu. Kaçırdığım için. Kamu spotu, telefonla oynamayın bilmediğiniz yere giderken durağı takip edin. Ne diyeyim ki yani. Ya buralar okey mahalleler bence. Ben Bozyaka'da çok çalıştım. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Orada enfeksiyon bölümünde çalışıyordum. Türkiye'nin en büyük, gerçekten en iyi enfeksiyon profesör doktorlarından bir tanesi Hülya Özkan. Onunla beraber çalışıyordum bu arada. Hani onu da söyleyeyim. Hocamın da reklamını yapayım. Kadın o kadar iyi ki şöyle söyleyeyim. Bütün Avrupa, Amerika her yerden davet alıyor. Kongreler, sunumlar, seminerler yapması için. Türkiye'de ilk defa AIDS vakası çalışıyor. Ben de onun çalıştığı AIDS çalışmasında datalarını giriyordum. Bu işte girdiği hastaların bütün kimlik bilgileri falan her şey gizli bu arada. O kadar gizli ki hoca bana bile göstermedi. Sadece hastaların işte ilaç dozları ve kan sonuçları. Onu da hepsini hiç uğraşmamış. O kadar mükemmel bir kadın ki hiç uğraşmamış diyorum. Hiç üşenmemiş. Hepsini Excel'e yazmış. Kendi hastalarının verileri var zaten Excel'de. Kullandığı ilacın sistemi vardı. Biz oraya girdik. Ve ilaç %99 etkili çıktı. AIDS, HIV pozitif hastalarda. Bir yola bakayım, devamını anlatacağım. Bayağı güzel bir çalışmaydı çünkü o yaptım. Yağhaneler durağından binecekmişim. Yağhaneler ne ya? 3 durak gidip bir daha aktarma yapacakmışım. Şimdi burası şuradan mı bineceğim, oradan mı bineceğim? Onu karar vermeye çalışıyorum. Bir dakika. Buradan dönecekmişim. Şurada bir yerde olması lazım durağı. Çünkü zaten böyle geldim. Bu yönden geldim. AIDS çalışmasını anlatıyordum. Türkiye'de en çok veri giren biz olduk. Doğru verilerin. Diğer hocalar çok veri girmedi. Ve gerçekten çalışması çok güzel bir ün aldı. Enfeksiyonda 10 numara 5 yıldız. Yani inanılmaz. Servisteki bütün hastaların her birini tanır mı bir insan? Hocam tanıyordu. Geziyorduk beraber serviste. Benim işim buydu önceden işte. Hani böyle hastaların kullandığı ilaçlar üzerindeki etkilerinin doktorlar bana verilerini giriyordu. Raporlarını yazıyordum yurt dışına. O raporlara göre de işte ilaçların reçeteleri çıkıyordu. Bildiğiniz işte mesela bol suyla için falan. Hasta işte su içmemiş, yan etki yapmış. O yüzden bir sonraki ilaçta reçetesinde bol suyla için falan onlar çıkıyordu.
Bir uygulamalı var, bir veri kısmı var. Enfeksiyonda veri kısmında çalışmıştım işte. Hastanede hemen şurada şu hizada. Canım hocam. Bozoka'da ne yaptılar hiçbir fikrim yok bu arada. Konudan bağımsız. Orada işte verilere girdik enfeksiyonda. Uygulamalı kısım biraz daha farklı oluyor. Uygulamalı hep 9 Eylül onkolojide çalıştım. Zor. Onkoloji hastalarına Allah sabır versin diyorum. Bugün babam radyoterapi almaya gidiyor. Bakalım onun da nasıl geçecek. Önce biz bir videomuzu çekelim. Şu yağhaneler durağını bulalım. Buldum durağı. Gerçekten bu arada İzmir'in hiç bu tarafına gelmemiştim. Yani hep kendi evimin yolundan gelmiştim. Şu an kendi memleketime de yabancıladım. İnanılmaz. Otobüsle 3 durak gideceğim geri. Sonra Kadife Kale'ye giden otobüse bineceğim. Minibüs bulursam minibüse binmeye karar verdim. Uğraşamayacağım çünkü. Ama aktarmam da var. Çünkü İzmir'de 90 dakika ücretsiz. Neyse bakalım nasıl geçecek bilmiyorum şu an. Zaten hemen yolculuğun başında kaybolmaya başladım bile. Böyle bir durakta indim. Kale burada. Bu otobüs nereye gidiyor? Etraf böyle görünüyor. Biraz yürüyelim. Şu ünlü Kadife Kale manzarasını görelim. Şu veletler otobüste vır 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 konuşuyorlardı. Etrafı biliyor gibi görünüyorlar. Burada böyle ne bileyim budaycı amcalar var. Bak Türk Hava Yolları'nın şeyini takmışlar buraya. Ona bakıyorlar. Merhaba. Çay ocağı varmış orada bak. Biraz yürüyelim bakalım neymiş. Biraz yürürken de hava şehitliği ne? Hava şehitliği Kozla Taziye Evi buradaymış. Vay canına. Bu arada ben de sizinle ilk defa yürüyorum. Yolda biraz araştırma yaptım. Büyük İskender ne alakaysa anlamadım. Yani İzmir tarihini çok bilmem. Baştan söyleyeyim. Neyse bir gece burada kalıyor. Ondan sonra rüyasında görüyor. Rüyasında gördüğü zaman da diyor ki İzmir eski Simirna diye geçiyor. Başka videolarımda da söylemiştim. Şehir merkezini diyor buraya taşıyalım diyor Kadife Kale'ye. Bak şurada çok güzel bir manzara görünüyor. Yaşlılar bakıyor onlar bilir ağzın tadına. Bakalım hemen. Her daim her yerde. Bir yerde yazıyordur. Evet bu mistik manzaraya değdi bence. Güzel. İzleyenler bilir neresi olduğunu ben bilmem. Kaleye doğru çıkalım. Sonra aşağı geri yürürüz. Neyse rüyasında görüyor işte Büyük İskender. Sadece şurayı biliyorum. Bakın Folkart binası. İzmir'in neresinden bakarsanız bakın görünen bina. İzmirliler bu binayla çok gurur duyuyor. Sebebini hiçbir fikrim yok. Aşağı doğru yürürüm. Olmadı burası sarmazsa. Ondan sonra burası Pagos diye anılıyor. Pagos Kale deniyor. İşte sonra tabii zaman geçiyor. Osmanlı alıyor yani İzmir'i. Diyor ki hop birader. Dünyadaki bütün güzel yerler bize ait. Atalarımla gurur duyuyorum. Geldim Kale'nin girişine. Açık mı acaba ya da para istiyorlar mı? Bakın 10 yıldır 10 sene yaşadım İzmir'de. Günden güne şurada kapısı var kalenin. Bir kere gelmedim. Şu an sadece YouTube'a video çekmek için geliyorum. Ondan sonra Osmanlı alınca buraya Kadife Kale diyorlar. Bu arada bayağı güzel yani hani. Kim yaptıysa helal olsun. Bakayım başka ne efsaneler varmış. Bir tane Aziz Polikarp diye bir adam varmış. Onu hatırladım şu an. Hristiyanlığın ilk başpiskoposu mu neymiş işte. Şöyle biraz manzaraya karşı anlatayım. O adamı da burada öldürmüşler. Nedenini hatırlamıyorum. Ya verdiğim bilgilerin eksikliği. Şimdi birazdan bakarım. Etraf böyle çok mistik. Ve dikkatim çok dağıldı. Para isteyecekler mi acaba? Şeye benziyor ya. Giresun Kalesi'ne benziyor. Bence Türkiye'deki çoğu yapı birbirine benziyor zaten. Belli bir noktada. İşlemeler değişiyor. Onun dışında başka... İşlemeler değişiyor biraz. İşte hangi başka bölgelerden, etnik kökenlerden şey aldıysa. İzmir Valili falan filan. Kadife Kale'nin kısa hikayesi. Evet bak aynısı. Pagos'ta. Pagos deniyor buraya. Ondan sonra diyor ki Klaros'taki Apollon kaini Büyük İskender'in çok büyük kutsal Meles çayı kenarındaki Pagos tepesi eteklerine yerleşecek İzmirliler eskisinden 3-4 kez daha mutlu olacaklar. İnanıyorlar ki burada herkes çok mutlu olacak.
Ses eko yaptı. Millet kapatmış mı? Kimse gelmiyor mu? Araba giriyor bu arada. Şuraya kadar otopark herhalde orası. Burada terk edilmiş dükkanlar var. Bakalım biraz daha mistik neler var. Şurası çay bahçesi. Bir su alırım oradan. Aşağıda teyzeler gördüm. Onlarla muhabbete inerim. Vallahi bilmiyorum. Temizlemişler herhalde. Hani bir şey de yok yani. Tabii insanlar biraz garip bakıyor. Ve inanılmaz fakir yolda gelirken gördüm. İner çekeriz oradaki videolara. İnanılmaz fakir. Ama bilin bakalım ne kadar fakir değil. Kamboçya halkı kadar fakir değil. Kamboçya kadar pis değil. Benim bu Kamboçya nefretim bir sonraki göreceğim pis fakir ülkeme kadar devam edecek galiba. Bu arada videoları çevirdim, Kamboçya videolarını. Giriyorsunuz, hemen orada Türkçe altyazı var. Açıyorsunuz, izliyorsunuz. Abartıyor muyum, abartmıyor muyum? Bir de çoluk çocuk falan oynuyor yani burada. Tehlikeli ne var? Aşağı doğru inip bakacağım. Otobüste geldim çünkü. Çok yolları bilmiyorum. Yürüye yürüye ineriz yani. Millet yürüyor. Şuradaki tepeye çıkmak istiyorum. Merak ettim şu an oradaki manzarayı. Kadife Kale'nin içi de böyle işte yani hani surlar görünüyor. Zaten surlar durağında indim otobüsten. İçinde kaleye dair pek bir şey kalmamış. Bir de şey okumuştum, onu hatırladım şimdi. Yeraltı su geçitleri varmış bütün İzmir'e su vermek için. Bu Osmanlı zamanında herhalde tarihi bilgim çok iyi değil ama şey var ya İstanbul'da da yeraltı, yere batan. Herhalde bu sarnıçlarla falan şehri sulama işi bayağı ünlü. Diyarbakır'da da var. Hatta dünyanın ilk tarım yeri yani. Hevsel bahçeleri diye. Mükemmel bir yer yani. Surun oradan Hevsel bahçelerini görmek, dünyadaki bütün manzaralar büyüktür yani. Çok güzeldi. Ben zaten bitkilere, çiçeklere, böceklere çok aşığım. Ve veletler oynuyor yani. Kimsenin bir zararı yok. Ateş yakmışlar. Gece olunca belki mistik şekilde değişiyordur. Kadife Kale. Oh. Milletin evine çıktım. İlginç oldu. Bunu beklemiyordum şimdi. Beklenmedik manzara oldu. Bakın beraber yürüdük. Evler var burada. Kaçak bence buradaki evler. Şimdi orada oturanlar da var. Duymasınlar da. Yani bayağı şok oldum şu an. Tamam, okey. Ben böyle manzarayı görürüm diye bekliyordum ama yukarı doğru evler yapılmış. Bir de değişik. Şuradan bağlanıyor böyle. Aşağı doğru gidiyor herhalde. Kapıları falan hep buraya doğru yapmışlar bak. Çevirmişler bir de. Yürüdü geçti kadın bak. Şuradan aşağıdan merdivenden inince direkt buraya doğru. Yemeğinin malını yerler arkadaşlar. Bakayım. Ta aşağı kadar gidiyor herhalde. Şöyle. En aşağı kadar. Oradan aşağısı Bayraklı'ya mı bağlanıyor acaba? Şurası konakla askeri lise görüyorum şeklinden tanıdım. Yukarı mimarisinden. Acaba nereye kadar gidiyor bu yol? Yürüyemeyeceğim. Kedi geldi. Pis 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 pis. Aha. Benim eski kedime benziyor. Felix'e. Felix. Yok ya, o değildir. Ne işi var Felix'in burada? Felix. Şaka mı bu? Bakayım. Yok artık. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Felix. Cevap vermiyor. Bence benim kedim değil ya. Normal mıymıntı bir kedi. Dur bir sakinleşeyim, bakayım kedim benim mi değil mi diye anlatacağım kendisine. Sarı kedi peşime takıldı. Lan oğlum gitsene. Yok, bu benim kedim değil ama bilmiyorum niye böyle yaptı. Benim bir tane kedim vardı. İzmir depreminde sahiplendim. Bak geliyor hala manyak. Pişt. Bu neyse. Sarı bir kedim vardı. İsmini Felix koymuştum. Benziyor da bu arada. Bilmiyorum neyse. Sonra ev arkadaşım evden çıkarken almıştı kediyi. Çalmıştı daha doğrusu.
Böyle mistik hikayelerim var. O yüzden böyle sarı kediler görünce hep kendi kedim sanıyorum. Bir de bayağı ayağıma dolandı. Sesi falan da benziyor da değil. Benim kedim daha sarmal. Fotoğraftan baktım. Çizgilerini falan değil yani. Bir an var ya eve milletin kedisini ev alıp götürüyordum. Bakımlı da yani. Kesin biri bakıyor. Neyse böyle bir numarası yok. Aşağı doğru ineceğim şimdi tekrar. Biraz yürüyeceğim. Ama şunu da söyledim yani. Buraya gezmeye de gelmem ya. Bana ne? Hani tamam manzara güzel okey gördük de. Zaten artık İzmir'de bir sürü yukarı doğru manzaralı yerler yapmışlar. Ne görmeye geleceğim burada yani. Biraz garip. Adı çıkmış 9'a inmez 8'e gibi olmuş biraz. Gayet temiz yani. Gece de artık gece de gelmeye verin manzarayı görmeye gelin. Bak insan gibi oturup insan gibi kalk çöp bırakma. Tamam teşekkür ederiz. Hayvanlar farkın olsun yazmış ama adamın bilmediği şey hayvanların çöp bırak. Hayvan niye çöp bıraksın yani yemeğini yiyor ve gidiyor. Bu da bir şey oldu söylence oldu. İlginç. Bir tane grafiti sanatçısı var kim olduğunu bilmiyorum. Yolda da gördüm. Benim duvar şeylerine çok inanılmaz merakım var. Hemen yakalarım böyle. Pagos Kale diye bu şekilde her yere grafiti yapmış. Bu da Kale Mescidiymiş. Burada Evliya Çelebi buraya geliyor ve burayla ilgili seyahatnamesinde bir takım notlar alıyor. Tabii Evliya Çelebi'nin geldiği zamanlarda diyor ki işte buralar çok gelişmiş falan filan. Ve aslında bu işte tarihi şeyleri pazarlamayı başarabilsek yani eline atsan tarih. Atam biliyormuş ki zamanında Türk Tarih Kurumu'nu kurmuş. İşte devamını da getirmek bize düşmüş ne diyeyim yani. Böyle surlar var. Şimdi aşağı doğru biraz yürüyeyim. Ondan sonra bakalım. Bir tane merdiven buldum. Hoppidi 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 hoppidi. Şöyle çıktım. Valla. Bu şekilde. Manzara da güzel yani. Buradan böyle gözlüyorlarmış İzmir'i. Şu Türk bayrağının olmasının sebebi de teknolojik haberleşme cihazları olmadan önce gözetleme kulesi kullanılıyormuş. Denizden, limandan gelen yabancı gemiler buradan selam veriyormuş. Hani biz geldik falan haberiniz olsun diye. Oy. Hey gidim ey. Şuradan böyle yürünüyor. Aynı manzara zaten. Gece burada alemler yapılmış. Hava fişekler patlatılmış. Bir takım maceralar yaşanmış. Ve böyle bırakılmış. Böyle. Güzel mi güzel, değer mi değmez. İzlediğiniz videoyu sizin gelmenize gerek yok. Bu arada Türk bayrağı görünce sadece zihnimde Mülkiye Marşı çalıyor. Söylemeyeyim sesim çok kötü ama ey vatan dinsin gözyaşların yetiştik çünkü biz diye başlıyor. Benim için çok anlamlı ve manalı. Ama bu ülkede amalar bitmez. Arkadaşlar tehlikeyi buldum. Kapıdan çıktım. Bilmiyorum yani hani biri de gelir başına kötü bir şey gelir sonra şey yapmayayım laf da yapmayayım hani. De çok da bir şey yok sanki. Biraz daha yürüyeceğim tabii de kapıdan çıkınca böyle duvara bakan koyun gerçek değildir diyen psikoloğuma göstermek istiyorum bu videoyu. Bayağı bildiğin yemek yerken boşluğa bakıyor. Aynı insan gibi. Bir tane çizgi film açın da izletin şunları. Mistik bir yer galiba. Aşağı doğru yürüdüm. Yine burada keçiler var. Burası park. Babam hava şehitliği. Hava şehitliğinin karşısında keçiler takılıyorlar. Neyse aşağı doğru yürüyorum. Bir tane büfeden su aldım. Ondan sonra çocuk yüzüme bile bakmadı. Ayıp etti bence. Ne var yani kardeşim? Ömründe hiç yürüyen kadın görmedin mi? Şaka şaka. Utandı herhalde anlamadım çocuk yani. Tepesinde 30 tane erkek hebele böyle bir şeyler diyorlardı. Döner mi yapmaya çalışıyor onu da anlamadım. Ekmeği ızgaraya koymuş. Döner zaten orada dönüyordu. Tavuk dürüm sordum 200 lira dedi. Basmane 100 liraya bulmuştum. Neyse mistik yolculuğum o kadar da mistik geçmedi. Bir tık hayal kırıklığı. Yani böyle değişik şeyler görmeyi bekliyordum ama aşağı doğru yürüyeceğim şehre. Bakalım orada ne yapacaklar. Videoyu da açacağım kamerayı. Hadi bakalım. Biraz daha şehre doğru indim. Şurada bir tane atıştır kafe var. Müthiş vizyon on. Her zaman söylerim. Dünyanın her yerinde bunlar aynı. Aşağı doğru yürüyorum.
Sanırım buraya böyle arada turistler geliyor. Alışmışlar. Kimse bakmıyor. Sokakta da çok insan yok vallahi açıkçası. Otobüs geliyor. 33 numaraya bindim. Herhalde yine aynı 33 numara aşağı iniyordur diye düşünüyorum. Yürüyebildiğim yere kadar yürüyeceğim. Yürüyemediğim yerde zaten dolmuş var. Binerim. Arabalar çekmiyor çok. Yokuş gidiyor bayağı. Gördüğünüz otobüs de biraz zorlanıyor çünkü. Şimdi yaşam şurada falan başlıyor. Gördüğünüz üzere. Bir şey yok bence. Tabii tutup da hani ara sokaklara falan girmedim. Biraz korktum, yalan yok ama ben Antalya'da Çingene Mahallesi'nde büyüdüm. Gerçekten Çingene Mahallesi, yani böyle saat akşamda 9'da davul zurna başlıyordu. Ondan sonra gece 2'ye kadar, hele yazın var ya, uyunmuyordu. Antalya'ya gittiğim zaman oralar duruyorsa çekerim. Tanıyan varsa, hatırlayan varsa çıkar belki, bilmiyorum. Çok şey değil yani. Önemli de değil. Çekerim. Orada Çingene Mahallesi'nde büyüdüm. Bence o yüzden burada çok yabancı durmuyorum. Daha Çingene duruyorum. Korna sesi yapıyor ağzıyla. Böyle görünüyor yani sokaklar. Giresun'a da benziyor bu arada yani. Bayağı bildiğin Bulancağın oralar. Giresun merkezde babaannem bir yerde kalıyordu. Unuttum adını. Burada tavuk varmış. But 90 kilo, baget 80 kilo. Alınır bence. Yenir de. Afiyet olsun. Basma etek satıyorlar. Arabaların gürültüsü bitse konuşmaya devam edeceğim şimdi. Sustular. Devam. Şurada motorcu varmış galiba. Buradaymış. Karşıya tabela yapmış. Karşıdan karşıya geçeyim ya. Şöyle gideceğim çünkü. Şu arabalar bitsin. Sokağa bir anda hareket geldi. Nereye gitsem böyle oluyor. Kalabalıklaşıyor. Tamam. Giresun'a benziyor bence. Çok da bir şey yok. Bak, buraya giyim açmışlar. Escobar giyim. İyi. Hırdavatçı dayı var. Bana bakıyor. Ne yapıyor bu belediye? Bakkal var. Bizim köy bakkalı daha gelişmiştir ama Kamboçya bakkalları daha fenadır yani. Biraz daha yürüyelim. Hala bu arada dünyadaki her yere Kamboçya ile kıyaslıyorum ve farkındaysanız Türkiye Kamboçya'yı katlar 30 kere cebinden çıkartır. Dünyanın en fakir ülkesi gerçekten. Araştıracağım ulan sizin için. Ama bir daha da gitmem. Oraya onu çekti. Acaba araba diğer yerden mi geldi? Yürünmüyor mu oradan? Tamam, diğer yerden yürüyeyim. Oradan geldi demek ki araba. Hatırlayamadım nereden geldim, nereye gittim. Şöyle. Oy. Suya kaç para verdim? 15 lira verdim. Burada da böyle bir şey var. Lor çekelek satıyormuş. Böyle gidiyor yol. Yürüyelim ya, ne olacak? Dayı çekeyim. Bakalım. Hadi biraz sokakları keşfedelim. Ya bildiğin eski Simirna işte. Hani çok da bir numarası yok bence. İşte çarpık kentleşme var. İstanbul'da herhangi bir ara sokağa girdiğinizde de bence böyle görünüyor. Akşamları da girmeyin diyorlar. Ya biz bir sokağa akşam girmeyeceksek. Neyse. Açmıyorum ağzımı. Şurada müzik çalıyor velet arabanın içinde. Şuradan şu tepeye çıkayım. Yürümesi zormuş bu arada yani. Çıktım tepeye. Şurada da bir tane köpek var. İnşallah beni yemezler. Hadi yürüyelim hızlıca. Köpekten korkuyorum ya. Benim tek korkum köpek. Bu arada bence Buca daha rezil bir yer. Üşenmeyip gidersem size videosunu çekip anlatacağım. Gerçekten Buca daha rezil bir yer gerçekten. Hani buralar bebek yani. Buca bir de şeye çok benziyor ya. Benim eski evimin yukarısında Aşıklar Tepesi diye bir yer vardı. Konak Seyir Terası mı ne, öyle bir şey de geçiyor. Bilen bilir. İzmir'de birileri izliyorsa videoyu. Oraya benziyor işte, sıradan bir İzmir sokakları yani. Buranın devamı zaten aşağı doğru yürüyorsun, Eşrefpaşa. Burası Eşrefpaşa, Kadife Kale. Bak, adam işinde gücünde evini tamir ediyor. Biraz bir şeyler eksik kalmış galiba ama yok, evini tamir etmiyormuş. Ne yapıyorsun abi? Çimento arıyorlar. Bunu da fayans düşüyorlar.
Tamam, okeydir. Apartmanı baştan yapıyorlar herhalde. Oy. Şöyle bir şey düşünüyorum. Buradan aşağı gitsem sanki daha kolay olur gibi. Çünkü çok dolandım gibi hissediyorum şu an. Buradan aşağı gitmeye karar verdim. Vazgeçtim. Sebebini söylüyorum. Çünkü babamın yanına gitmeye karar verdim. Balçova'da hastanedeler. Daha vaktim var. Şimdi aşağı gidersem konağa gideceğim. Bu yolu takip edersem direkt İzmirspor'a çıkıyorum. Arasında da bayağı durak var. İzmirspor'dan binince hemen 950 hastanesi anda inerim. Oradan fıttırır veririm. Dolmuş bir şey geçerse zaten İzmirspor'a gidiyor hepsi. Atlayıveririm. Bu şekilde beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz, yorum yaptığınız, destek olduğunuz için teşekkür ederim. Gerçekten yani hayatta o kadar da korkulacak şeyler yokmuş. Ben şuna karar verdim. Ekstrem şeyler, yani böyle ekstrem sokaklar, değişik ülkeler görmeye devam edeceğim. Ve yani dürüstçe söylüyorum. Siz yorum yapıp izledikçe benim moral motivasyonum yükseliyor. Yani daha çok çekim yapmak istiyorum. Her seferinde vazgeçiyorum. Böyle videolarım hep bir öncekini geçiyor, üstüne çıkıyor videolar. Hani işte bir video atmıştım ta önceden. 10-20 izlenmişti. Çok üzülmüştüm. Sonra bir video 100 izlendi. O beni motive etti. Sonra 100 izleniyordu. Bir video 500 izlendi. O motive etti. Diğer video işte yine 100 izleniyordu. 150. Vazgeçecektim yani. Gerçekten bıktım falan olmuştum hani. Çünkü gerçekten kafa, mental de gerekiyor. Gezmek için enerji gerekiyor. Bu arada bütün Total Kadife Kale'de 35 lira bir otobüse bastım. 35 dönüş basacağım. 70, 15 lira da suya verdim. Kaç para? 85 lira falan harcamış oldum. Onu da söyleyeyim. Neyse, moral oluyor ve devam ediyorum. İnancım artıyor. İyi yorum, kötü yorum. İnsanlar bir şekilde konuşuyor yani sonuçta. O yüzden çok da şey değil. Değişik bir yere geldim bu arada. Nereye geldiğimden de fikrim yok. Otobüste biraz işlerim vardı. Bir şeylere bakıyordum. Durak da biraz pismiş yani. Hani şurada yanına çöp her şeyi dökmüşler. Unbelievable. Aha. Asya'da olsaydık Grab çağırırdım hemen. 5 dakikada varırdım. Türkiye'ye motosikletli taksi gelsin ya. Müthiş bir olay gerçekten. En çok özlemini çektiğim şey bu galiba. Ablayı çekmeyeyim abla. En çok özlemini çektiğim şey de bu arada Asya'da. Buraya geldiğimde moto taksi. Abi müthiş bir şey. Trafiğe takılmıyorsun. Hiçbir derdin yok, sorunun yok. Dur şu kamerayı kapatmayayım. Önünde çok dayı var. Cuma'dan mı çıktınız diyeceğim de bugün de bir Cuma değil. Perşembe mi? Neyin sırasını bekliyorlar acaba? Oo. Kıraathane herhalde mi? Bakayım. Ha, taziye eviymiş. Cenazesi varmış insanların. Niye mi var? Cenazesi varsa anlamadım. Şöyle kenardan fıttırı geçiyorum. Vardım zaten neredeyse, Eşrefpaşa'ya bir şey kalmadı. Kaç kilometre yürüdüğümü de söyleyeceğim size. Kadife Kale'den konum alıp. Dayılar bana tespih sallaya bakıyor. Normalde olsa arıza çıkartırım da. Büyüdüm, geliştim ve olgunlaştım. Artık insanlara takmamanın, onların kendi dünyalarında yaşadıkları, gördükleri şeylerin kendi dünyaları kadar olduğunu öğrendim. 7 ayda öğrendiğim şeyler. O yüzden sorun değil yani. Kimse gelmiyor. Bayağıdır yürüyorum. Hiçbir taraftan geçmedi. Neyse bunu öğrendim. Bunu öğrenince de şeye karar verdim yani. Hani herkes kendi dünyası, kendi vizyonu kadar genişletmek isteyen bir şekilde yolunu buluyor. Gerçekten bu arada şakasız yani. Genişletmek istemeyen de kendi küçük köyünden, kıraathanesinden, evinden bile dışarı çıkmıyor. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani herkes gezecek, herkes bilecek, herkes her şeyi öğrenecek diye bir şey yok. Geçen kitap okumaya çalışıyorum. Başım ağrıdı yani kitap. Mesela Türkiye'ye döndüğümden beri kafam kitap kaldırmıyor. İstediğim tarzda mı bulamıyorum, ondan da emin değilim. Demeye çalıştığım şey bu yani. Hani mental olarak herkes farklı dönemlerde olabiliyor ve bu dönemlerde insanı bazen çok yıpratıyor.
Kaç? İkinci 33. Bakın görüyorsunuz videoda ama aşağı inen görmedim. Yanımdan hiçbir şey geçmedi. En kötü taksiye binerim diyeceğim de ben yürürüm. Bak civciv satıyorlar. Çok. Yıllardır satılıp civciv görmemiştim herhalde. İnanılmaz yoruldum bu arada arkadaşlar. Bu yürüme olayından. Biliyordum otobüs bir şey geleceğini. Sesinden anladım. Çapırmış. Nice. Aşağı doğru. Düz. Devam. Ve Kadife Kale macerası biter. Tam şu sokaktan böyle ana caddeye çıktım. Eşrefpaşa'dan o taraftayım artık. 3 kilometre yürüdüm. 3 kilometreyi de bir işte yarım saatte falan hallettim. Kırmızı yanıyor ama herkes durmuş, ben anlamadım. Bize niye kırmızı yanıyor? Yani neyse böyle yürüdüm ve bitti işte, yani bu kadardı. Oh, bence güzeldi. İçim açıldı. Sizin de içiniz açılsın. Beni izlediğiniz, yorum yaptığınız için teşekkür ederim.